Bugünkü videomuzda sizi tarihin en gizemli ve tartışmalı konularından biriyle baş başa bırakıyorum. Philadelphia deneyi ve onunla bağlantılı olduğu öne sürülen son derece gizli Vanikov projesi. Bu olay sadece bilim kurgu severleri değil, tarihçileri, fizikçileri ve komplo teorisyenlerini de yıllardır meşgul ediyor. Gerçekten de zaman yolculuğu mümkün olabilir mi? Bir savaş gemisi aniden ortadan kaybolabilir mi? Peki ya bu olayın arkasında Nikola Tesla'nın teorileri, Amerikan donanması ve gölgeler ardında yürütülen bilimsel çalışmalar varsa? İşte şimdi bu akıl almaz iddiaları tüm yönleriyle inceleyeceğiz. Philadelphia deneyi ilk olarak 1943 yılında gündeme geldi. İddiaya göre Amerikan donanmasına ait USS Eldridge isimli bir savaş gemisi elektromanyetik alanlar kullanılarak görünmez hale getirilmeye çalışıldı. Hedef gemiyi düşman radarlarından gizlemekte. Ancak deneyin sonuçları iddia edildiği kadar basit değildi. Görünmezlik sağlanmakla kalmadı, gemi saniyeler içinde yüzlerce kilometre öteye ışınlandı ve ardından tekrar geri döndü. Bu da olayın sadece bir radar kamuflajı değil, aynı zamanda zaman ve mekanı büken bir deney olduğunu gösteriyor. Görgü tanıklarının ifadeleri ise çok daha ürkütücü. Bazı denizciler deney sırasında gemi gövdesiyle bütünleşti. Bazıları ise kaybolduktan sonra zihinsel olarak çökmüş halde geri döndü. Gemiye yakın limanlardaki siviller ise deney sırasında zamanın birkaç saniyeliğine durduğunu hissettiklerini bildirdiler. Hatta geminin ani kayboluşunun ardından oluşan elektromanyetik alanın bazı saatleri bozduğu, manyetik pusulaları devre dışı bıraktığı ve kısa süreli radyo frekans bozulmaları yaşandığı iddia edildi. Bu deneyin kökeninde ise ünlü bilim insanı Nikola Tesla'nın elektromanyetizma üzerine yaptığı çalışmalar olduğu söyleniyor. Tesla'nın güçlü elektromanyetik alanların zaman ve mekanda bükülme yaratabileceğine dair teorileri Amerikan hükümeti tarafından gizlice uygulamaya konmuş olabilir miydi? Üstelik bu çalışmalar sadece radar kamuflajı değil, çok daha ileri düzeyde maddeyi yeniden konumlandırma ve zaman kırılmaları gibi deneyleri de kapsıyor olabilir. Philadelphia deneyinin perde arkası olarak gösterilen Vanikov projesi ise bu olaydan çok daha kapsamlı ve gizemli bir yapıya sahipti. Rus asıllı bilim insanı Alexey Vanikov'un adıyla anılan bu ultra gizli proje görünüşte sadece elektromanyetik savunma sistemleri geliştirmeye odaklanıyordu. Ancak perde arkasında yürütülen çalışmalar zaman algısının bükülmesi, maddelerin bir noktadan başka bir noktaya anında geçişi ve hatta bilincin mekanlar arasında aktarımı gibi çok daha ileri düzey deneyleri içeriyordu. Örneğin projede kullanılan bazı prototip cihazlarla belirli frekanslarda oluşturulan elektromanyetik alanlar sayesinde metal objelerin kısa mesafeli kaymaları gözlemlendiği iddia edilmiştir. Bu olay tıpkı mikrodalgada suyun aniden buharlaşması gibi görünmeyen bir enerji etkisiyle maddenin fiziksel yer değiştirmesini açıklamaya yönelikti. Ayrıca bu frekansların insan beyninde halüsinatif etkiler oluşturduğu ve testlere katılan askerlerin mekansal algısında bozulmalar yaşandığı da bazı sızdırılmış raporlarda yer alıyor. Bazı kaynaklara göre Vanikov projesinde geliştirilen teoriler ve deney düzeneyi yıllar sonra CERN'de kullanılan parçacık hızlandırıcı sistemlerinin temelinde etkili oldu. Yani Vanikov'un çalışmaları sadece askeri alanda değil, modern fiziğin temelini şekillendirecek düzeydeydi. Tüm bu iddialar projenin neden kamuoyundan gizli tutulduğunu da açıklayabilir. Çünkü eğer zaman algısı gerçekten bükülebiliyor ve madde elektromanyetik rezonansla yer değiştirebiliyorsa bu bilgi toplumsal düzeni, güvenlik kavramını ve hatta insanlık algısını kökten değiştirebilirdi. Belki de bu yüzden Vanikov projesi sadece dosyalarda değil, gerçeklik algımızın dışında tutulmak zorundaydı. Ve belki de hala bir yerlerde zamanı eğip büken deneyler sessizce devam ediyor. Peki ama tüm bu iddiaların kaynağı nedir? Elimizde hangi somut kanıtlar var? Philadelphia deneyi hakkında zamanla kamuoyuna sızan belgeler, olayın sıradan bir şehir efsanesi olmaktan çok daha fazlası olduğunu düşündürüyor. Bu belgeler arasında deneyin yürütüldüğü iddia edilen tarihlerde Amerikan donanmasına ait gizli yazışmalar,
Donanma içinde görevli bazı personelin tanıklık ifadeleri ve deney sonrası yapılan gizli testlerde alınan fiziksel anormallik raporları bulunuyor. Örneğin 1955 tarihli bir iç yazışmada USS Eldridge'in resmi kayıtlarının eksik olduğu ve bazı liman hareketlerinin doğrulanamadığına dair ifadeler yer alıyor. Ayrıca deney sırasında görevde olan bazı denizcilerin daha sonraki dönemlerde psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedavi altına alındığı belgelenmiş. Bu askerlerin bazıları konuşmayı reddederken bazıları deney sırasında ışığın eğildiğini veya bir anda her şeyin kaybolduğunu söyledikleri yönünde ifadelere sahip. Test raporlarına gelince, sızdırılan belgeler arasında elektromanyetik alan yoğunluğunun normal değerlerin çok üstüne çıktığı, çevredeki elektronik cihazların bozulduğu ve pusulaların yön tayin edemez hale geldiği yönünde teknik detaylar mevcut. Hatta deneyin yapıldığına inanılan bölgede bazı manyetik anomaliler günümüzde bile hala ölçümlenebiliyor. Ancak tüm bu veriler ya doğrudan inkar edildi ya da yanlış yorumlandı şeklinde açıklamalarla etkisizleştirilmeye çalışıldı. Peki bu örtbas girişimleri gerçekten bir yalanı mı koruyor, yoksa insanlığın henüz hazır olmadığı bir gerçeği mi gizliyor? Belki de bu sessizlik sadece bilgi eksikliğinden değil, bilinçli bir susturmanın yankısıdır. Gizemin büyüklüğü soruların sayısıyla doğru orantılı. Eğer bu deney gerçekten yapıldıysa bu yalnızca askeri teknoloji tarihine değil, insanlık anlayışına da yeni bir boyut kazandırır. Zamanın düz bir çizgide olmadığını ve yeterli bilgiyle onun içinde yolculuk yapılabileceğini düşündürür. Sonuç olarak Philadelphia deneyi ve Vanikov projesi sadece birer komplo teorisi olabilir. Ya da tarihin karanlık bir köşesinde unutulmuş, zamanı büken gerçekler. Belki de bazı sırlar gerçekten de zamanın kendisi kadar sessizdir. Ve sadece zamanı dinlemeyi bilenler konuşurlar.